Sevilla'dayız. Sevilla El kasabasının yani Sevilla Sarayı'nın içerisindeyiz. Az önce içeriye girer girmez önce buranın en eski saray kompleksi, muvahhidlerin saraylarını gördük. Daha sonra buraları ele geçiren bölgenin kralı Pedro'nun Nasri mimarlarına yaptırdığı o muhdecel mimarisi kokan sarayı gördük. Sonra Kirli Isabel de Katolika'nın saray bölgesini gördük. Hatta Kristof Kolombo Amerika'ya uğurlarken altınlarını teslim ettiği odayı dolaştık ve avlunun bu kez sol köşesine geldik. Sol köşesinde ayrı bir blok bizi karşıladı. Şu an o bloğun içerisindeyiz. Burayı yaptıran kişi Isabel de Katolika'nın torunu Deli Juana ile Güzel Filip'in oğlu Şarlken. Yani 5. Karl, İspanyolların 1. Carlos'u. Bu gördüğünüz saray onun. Gariban adam ya. Hayatı boyunca Osmanlı'yı yenmek istedi. Hayatı boyunca Kanuni'yi yenilgiye uğratmak istedi. En büyük hayali Kudüs'ü ele geçirmekti. Saraylarına hep 2 tane taç koyuyordu. Tacın biri devletini simgeliyordu. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tacı. İkinci taç da cennetin krallığının tacıydı. Cennetin krallığı neresi? Kudüs. Hayatı boyunca bir tek galibiyeti oldu. Bir tek galibiyeti. O da tuttu sarayının her yerine o galibiyetini anlatan goblenlerle süsledi. İşte bu gördükleriniz. Bakın şuradan başlıyor. Buraya doğru böyle geliyor. Tam bu arkası. Oradan buraya doğru geliyor. Ve buradan da arka taraf. Bakın arka tarafta da 3 dev goblen daha görüyoruz. Goblen, kumaş dokuma resimler. Hadi şimdi gelin sizinle bu goblenleri, bunların bize anlattıklarını konuşalım. Şu an daha detayları tam bilmediğiniz için normal bir hissiyatla bunları seyrediyorsunuz. Ama birazdan yüreklerinizde meydana gelecek depreme hazır olun derim. Şarlken'in en büyük hedeflerinden bir tanesi Kuzey Afrika'yı ele geçirmekti. Kuzey Afrika. Çünkü neden? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'i ele geçirmiş bir korsanken 1532 yılının sonunda Osmanlı'ya katılmış ve Kanuni onu biliyorsunuz Kaptanı Derya ilan etmişti. Yani Cezayir artık Osmanlı'nın elindeydi. Bir süre sonra Tunus'a ve Fas'a doğru da askeri harekatlar söz konusu oldu. Ama Tunus'u Osmanlı'ya kaptırmak istemeyen Şarlken orduları ve tabi donanmasıyla aniden bir Tunus harekatı işgali gerçekleştirdi. Barbaros Hayrettin Paşa o günlerde Tunus toprakları Cezayir'in yanında büyük şehirde konuşlanmışken bu ani saldırı karşısında 2000 kadar adamıyla şehre hapsoldu. Şimdi Barbaros denizler fatihi. Yani karada çok güçlü değil. 2000 tane adamı var. Onlar da Levent zaten. Şehre sığınıyorlar. Kapılar kapatılıyor. Şarlken ordularıyla, dev kara orduları şehri çeviriyor. En büyük arzusu Barbaros'u esir almak ve Kanuni'ye bu anlamda büyük bir acı yaşatmak. Osmanlı ve Müslümanlara üstünlük sağlamak. Bir de Barbaros'u yenmek, onu öldürmek Avrupa'da nasıl ses getirir biliyor musunuz? Barbaros askerleriyle şehirden çıkıyor. Şarlken'in ordularına karşı yani devede tüy hükmündeler. Savaşıyor, vuruyor, tekrar şehre dönüyor. Çıkıyor, vuruyor, tekrar dönüyor. Fakat her geçen çıkış ve girişi sayıları azalıyor. Ümitler azalıyor. Bu şekilde olmayacağını anlıyor. Ama nihayetinde yapacak başka bir şey yok. Bir başka uruçta, çıkışta yine savaşıyor, vuruşuyor. Geriye doğru şehre döndüğünde acı gerçekle karşılaşıyor. İçerideki Müslüman Faslılar, yani Kuzey Afrikalılar, Fas, Tunus demeyeyim şimdi. Oradaki yerli halk, Müslüman halk şehrin kapılarını kapatmış. Evet. Ve Barbaros Hayrettin Paşa bir avuç adamıyla şehir surları ve kilitlenmiş kapı burada. Dev Şarlken orduları burada arada kalıyor. Yapabileceği tek bir şey var. Ölümüne liman az ileride. Limana en iyi bildiği şey gemilere doğru savaşarak mücadele etmek.
Savaşa. O bir avuç Barbaros ve Leventlilerin birliği eriye limana kadar gidiyorlar. 2 tane gemiyi hızla ele geçirip açılıyorlar. Şalken hıncından etrafındaki onlarca adamı öldürüyor. Tepiniyor resmen. Nasıl kaçırırsınız onu? Nasıl kaçırırsınız? Bu kadar avucumuzca düşmüşken diye. Ve Barbaros kurtuluyor. Şalken dev ordusuyla o yerli Müslüman halkın kilitlediği kapının önüne geliyor. İçerideki yerli halk kapıyı açıyorlar. Yerlere kadar secde ederek, yerleri öperek Şalken'i karşılıyorlar. Hoş geldiniz, buyurun diye. Amaç ne? Postu kurtarmak. Yani adamlar kurgu yapmışlar, hesaplamışlar. Bu Müslüman, Osmanlı, Türkler nasıl olsa yenilecek. Biz böyle bir jest yapalım Şalken'e. Böylece yırtarız demişler. Şalken içeriye giriyor dev ordusuyla ve emrini veriyor. Hepsini. İçeride bir tek Müslüman istemiyor. Kadın çocuk demeden diye hepsi öldürülüyor. Şu sahneleri görüyor musunuz? Bu gördüğünüz sahneler, bakın orada İspanyol askerlerini görüyorsunuz. Şöyle ilerleyelim. Beni takip edin. Beni takip edin. Yok, çıkmıyoruz dışarıya. Diğer kolbenlere bakacağız. Sonra burada kolbenlere çıkacağız. Eso es España. Gördüğünüz gibi İspanyollar yerli halkı yerlere oturtmuşlar. Gördünüz mü? Bakın bir kadının bir İspanyol askeri tarafından nasıl öldürülmekte olduğunu görüyorsunuz. Sahneleri görüyorsunuz. Yani burada bütün bir şehirdeki Müslümanlar katlediliyor. Veli nimetlerine ihanet etmenin bedelini Şalken'in eliyle acı bir şekilde ödemiş oluyorlar. Hayatı boyunca Şalken'in kazanmış olduğu tek başarı Tunus mücadelesidir. Ama çok değil. Ama Tunus'u almıştır. Ele geçirmiştir. Tunus'tan sonra amacı bütün Kuzey Afrika'yı almaktır. Cezayir'i, arkasından tabii ki Mısır'ı. Ne olur? Çok değil. Birkaç sene sonra Barbaros Hayrettin Paşa'nın oğlu Hasan Paşa eliyle Şalken hemen yan bölgede çok acı bir yenilgiye uğrar. Savaştan kaçmak zorunda kalır. Neden? Büyük bir fırtına kopar. Der ki adam, Tunus'u aldım. Tunus'un yanında ne var? Cezayir. Bugünkü Libya var. Oraya alayım, saldırır. Barbaros'un oğlu Hasan Paşa orayı yönetmektedir. O saldırı yapıp gemilerle, yüzlerce gemiyle karaya çıkarlar. O gece bir fırtına kopar. Öyle büyük bir fırtınadır. Bütün gemileri karaya oturur. Bütün gemiler yani denizin tazyikıyla kibrit kutuları gibi yüzüyor, karaya oturuyor, savruluyor. O gemileri denize bir daha nasıl çekeceksiniz? Parça parça oluyor. Şalken bu kez Barbaros'un oğlunun elinden son anda kurtulur. Bir gemiyle. Yüzlerce gemi geliyor, bir gemiyle kaçıyor. Gemide hiç erzak yok, erzak gemileri batmış. Adam İspanya geriye dönerken çok sevdiği bir atı varmış. Ama öyle böyle bir at değil. Onun böyle yelelerini özel saç şeklinde süslerlermiş. Açlıktan ölümle yüz yüze geliyor, atını kestiriyor. Ağlıya ağlıya atını yiyor. İspanya giderken. Böyle bir şeyde tabi babasının intikamını Hasan Paşa Şalken'den almış oluyor. Onun goblenlerinin önünde biz bir ders daha çıkarıyoruz. Müslümanlar keşke birbirinin ayağına çelme takmasalar.